Hı? Bay Hercule Poirot, bizim zavallı İngiliz polisinin çözemediği cinayetleri halletmekle övünüyorsunuz değil mi? Ne kadar akıllı olduğunuzu anlayalım bakalım zeki Bay Poirot. Belki bu esrarı da kolaylıkla çözersiniz. Ayın 21'inde Andover'le ilgilenin. Selamlar. İmza A, B, C. Herhalde bunu yazan bir deli. Söyleyeceklerim bu kadar mı? Adam sana deliymiş gibi gelmedi mi? Geldi dostum. Geldi. Bu meseleye önem verdiğin anlaşılıyor Poirot. Bir deliyi ciddiye almak lazımdır dostum. Çünkü bir deli tehlikeli bir şeydir. Evet, bu doğru tabii. Bu konuda ne yaptın? Ne yapabilirdim? Mektubu polis müfettişi Glen'e gösterdim. O da senin gibi bu mektubun budalaca bir şaka olduğuna karar verdi. Scotland Yard'a da sık sık böyle mektuplar geliyormuş. Bana da geliyor ya canım. Ama bu mektubu ciddiye almışsın. Bu mektupta bir şeyler var Hastings. Hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Ne düşünüyorsun? Her zamanki gibi harekete geçmeye hazırım. Ama yapılacak ne var? Andover polisi de mektubu gördü. Ama onlar bunu ciddiye almadılar. Kağıtta parmak izleri de yok. Andover'de kimin yazdığını gösterecek ipuçları da. Yani durumun şaka götürmeyeceğini sadece içgüdün mü haber veriyor? İçgüdüm değil Hastings. Bana bilgim, tecrübelerim bu mektupta hoşa gitmeyen bir şeyler olduğunu haber veriyor. Ayın 21'i Cuma günü Andover civarında büyük bir soygun olursa... işte o zaman içim rahat ederdi. Ama ben bir cinayetten korkuyorum. Gelebiliriz. Evet, dediğiniz gibi olabilir. Evet, getiririm. Pekala, görüşürüz. Telefon eden Glen'de Hastings. Evet. Scotland Yard'a demin dönmüş. Kendisine Andover'den bir haber yollanmış. Andover'den mi? Orada küçük bir tütüncü dükkanı olan Asher adında yaşlı bir kadın öldürülmüş. Ya, Andover polisi bu cinayeti işleyeni yakalayacağından eminmiş. Kocası iyi bir adam değilmiş, çok içiyormuş. Fakat Andover polisi bana gelen mektuba bir kez daha göz atmak istiyor. Şimdi ne yapacağız? Seninle hemen Andover'e gideceğiz. Glenn bizi bekliyor. Bu daha başlangıç Hastings. Başlangıç. Nihayet ölüm saatini kesinlikle tespit edebildik Monsieur Poirot. Saat 5.30'da dükkana gidip sigara alan bir adam bulduk. 6'yı 5 geçede başka bir müşteri tütüncüye girmiş. Ve dükkanın boş olduğunu sanmış. Herhalde kadının cesedi o sırada tezgahın arkasında yatıyordu. Böylece Bayan Asher'in 5.30'la 6'yı 5 geçe arasında öldürülmüş olduğu anlaşılıyor. Asher'lerin çocukları var mıydı? Hayır. Sadece bir yeğenleri var. Overton yakınlarında bir yerde hizmetçilik ediyor. Demek Frans karısını sık sık tehdit edermiş. Evet. Adam içtiği zaman çılgına dönüyor, küfürler savurarak karısını öldüreceğine dair yeminler ediyormuş. Yani sizce katil Frans? Bunu söyleyebilmek için henüz vakit erken Monsieur Poirot. Fakat Frans Asher'den dün geceyi nasıl geçirdiğini öğrenmek isterim. Dükkandan bir şey çalınmış mı? Hayır, çalınmamış. Sizce Frans dükkana geldi, karısına küfredip bağırdıktan sonra onun başına ağır bir cisimle vurdu. Öyle gibi görünüyor. Ama size gelen o acayip mektuba bir daha bakmak istiyorum. Acaba o mektubu Frans mı yazdı? Bu pek Frans'ın yazdığı mektuba benzemiyor. Onun bizim zavallı İngiliz polisi tabirini kullanacağını pek sanmıyorum. Frans anlatıldığına göre cahil bir adam. Böyle bir mektup yazacağından ben de emin değilim. Dükkanda garibine giden bir şey var mıydı? Evet, bir tren tarifesi. Tren tarifesi mi?
açılmış ve yüzüstü tezgahın üzerine konmuş. Galiba biri Andover'den kalkan trenlere bakıyordu. Kadın tren tarifesi satıyor muydu? Hayır. Tarife ancak büyük dükkanlarda satılan cinsten ciltli bir şeydi. Peki cinsi neydi bu tarifenin? Bradshaw mıydı yoksa A, B, C mi? Allah'ım. A, B, C. Evet. A, B, C denilen tarifelerdendi bu. Mektuptaki imza gibi. Neler düşündüğünü tahmin edemiyorum Poirot. Neler düşündüğümü bilsen Hastings. İnan korkardın. Şu tren tarifesini düşünüyorum. Eğer Frans öldürdüyse karısını, neden o tren tarifesini oraya bıraksın? Belki polisi şaşırtmak için. İmkansız Hastings. Çünkü Frans onu düşünecek kadar zeki değil. Rahatsız ettim Monsieur Poirot. Frans için haber vermek istedim. Evet Glen. Frans aşırı sorguya çektim. Karısının öldürüldüğü saatte arkadaşlarıyla beraber eğleniyormuş. Cinayeti ancak sorguya çekilmek üzere getirildiği zaman öğrenmiş. Nerede bulmuşlar Frans'ı? Eski bir vagonda. Hep orada kalıyormuş zaten. Ya, demek karısıyla bir ilgisi yokmuş. Ayrı yerlerde kalıyorlarmış. Evet. Tahmin etmiştim. Bayan Aşer'i arkadan vurmuşlardı değil mi? Evet. Başının arkasına ağır bir cisimle. Eğer Frans dükkanda olsaydı, karısına küfredip onu tehdit etseydi, herhalde karısı kendisine arkasını dönmezdi. Halbuki o katiline sırtını dönmüştü. Yani? Evet Hastings. Alice Aşer bir müşteri için raftan sigara alıyordu. Bir de yeğenleri vardı galiba değil mi Glen? Evet. Overton yakınlarında hizmetçilik ediyor. Evet. Adı Mary. Sorguya çektik. Cinayet saatinde hanımıyla berabermiş. Zaten teyzesiyle pek seyrek görüşürlermiş. Serveti var mıydı kadıncağızın? Tam tersi. Zor geçinen bir kadın. O zaman bu cinayetin ardında ne var? Bilmiyorum. Ama bir delinin işi olduğu muhakkak. Şimdi ne yapacağız Poirot? Bekleyeceğiz. Sevgili Bay Poirot. Ne dersiniz? İlk oyunu ben kazandım sanırım. Andover işi mükemmel oldu değil mi? Ama eğlence yeni başladı. Dikkatinizi Beksil'e çekerim. Tarih bu ayın, yani Temmuz'un 25'i. Ne eğleniyoruz değil mi? Selamlar. İmza A, B, C. Allah'ım. Yani bu iblis bir cinayet daha mı işleyecek Poirot? Andover olayının tek kalacağını mı sanıyordun? Hı? Sana bu sadece başlangıç dediğimi hatırlamıyor musun? Evet ama bu feci bir şey. Çılgın bir katille karşı karşıya. Evet Hastings. Hemen gitmeliyiz. Scotland Yard'dan öğreneceğimiz şeyler var. İki mektubu da aynı şahsın yazdığı muhakkak. Ve o şahsın Andover cinayetinde işlediğini biliyoruz. Evet. Şimdi de bize ikinci cinayetin işleneceği ihtar ediliyor. 25'inde, yani öbür gün. Fakat nasıl tedbir alabiliriz? Size bir tavsiyede bulunabilir miyim? Tabii. Zannedersem bu seferki kurbanın adı B harfiyle başlıyor. Beksil'den bahseden mektubu alınca yalnız yerin değil, kurbanın da alfabeye göre seçileceğini düşündüm. Alfabe kompleksi bu. Bir manyak için gerçek bir sebep. Fakat bazı emniyet tedbirleri alınabilir. İmkansız Hastings. Bir şehir dolusu akıllı insana bir deli. Feci bu. Feci ya. Korkuyorum. Çok korkuyorum Hastings.
Cesedi kumsalda bulmuşlar. Kızın adı Beth Bernard. 23 yaşında. Sarı Kedi Çayhanesi'nde garsonmuş. Doktor onun gece 11.30'la 1 arasında öldürüldüğünü söylemiş. Beklediğiniz cinayetin bu olduğuna emin misin Glenn? Cesedin altında bir ABC bulmuşlar. Bunun da Bexhill sayfası açıkmış. Kızı nasıl, neyle boğduklarını biliyor musun? Kendi kemeriyle. Durumu kızın annesiyle babasına haber vermişler. Tabii çok sarsılmış zavallılar. Ailede başka kimse var mıymış? Kızın bir de ablası var. Londra'da daktiloluk yapıyor. Ona da haber verildi. Sonra Beth'in Donald isimli bir nişanlısı var. Cinayet gecesi onunla gezmeye gittiği sanılıyor. Bizim manyak katil verdiği sözü tutuyor. Kızın ablasının adı neydi? Megan Bernard. Onunla görüşmeliyim. Yani Bexhill'e gidiyoruz. Kimi aradınız? Miss Megan Bernard. Kardeşi için görüşecektim. Ya. Megan Bernard benim. İçeri buyurun. Adım Hercule Poirot. Size Beth için birkaç sual soracaktım. Adınızı duymuştum Bay Poirot. Kardeşinizi ne zaman gördünüz? Uzun zamandır görmedim. Seyahatteydim. Nişanlıydı değil mi? Evet. Donald Fraser'la. Nasıl bir genç bu Donald? Sessiz, dürüst ve çalışkan bir genç. Ama o da bazı şeylere kızıyordu tabii. Ve ne Matmazel? Donald'ın kardeşimden tamamıyla vazgeçmesinden korkuyordum. Bana bu Donald Fraser denilen genç, kıskanç ve çabuk öfkelenen bir tipmiş gibi geliyor. Gerçekten öyle mi? Donald mı? Sessiz bir genç. Hislerini her zaman sözleriyle anlatamıyor. Ayrıca çok kıskanç. Beth'i kıskanırdı. Kardeşime aşıktı. Beth de onu seviyordu. Fakat Beth kendisiyle ilgilenecek hiçbir erkeği gözden kaçırmazdı. Tabii Sarı Kedi Çayhanesi'nde çalıştığı için de her gün bir sürü erkekle karşılaşıyordu. Ciddi maceralara girişmezdi ama yine de eğlenceden hoşlanırdı. Anlıyorum. Devam edin. İşte bu yüzden Donald'ın sessiz hali kalmamıştı. 2 ay önce de feci şekilde kavga ettiler. Bütün bunlara kardeşimin yalanları sebep oluyordu. Donald da Esting'e bir kız arkadaşına gideceğini söylemiş. Oysa evli bir adamla İzburnu'na gitmiş. Tabii Donald bunu öğrenince çok kızdı. Bir gün... Evet. Bir gün senin yüzünden katil olacağım dedi ama... Kız kardeşiniz son günlerde tekrar o evli adamla veya başka biriyle buluştu mu? Bilmiyorum. Çünkü burada değildim. Fakat tahminimce kardeşim o evli adamla tekrar karşılaşmadı. Adam kavga çıktığını duymuş olabilir. Bu yüzden de Beth'e yaklaşmadı sanırım. Duydum doğru. Dur şimdi. Gel. Donald Fraser, Bay Poirot. Memnun oldum. Ne oluyor Megan? Allah aşkına söyle. Söyle, demin duydum. Beth öldü. Öldürüldü mü? Evet Donald. Onu kimin öldürdüğünü biliyorlar mı? Hayır. Beth dün gece nereye gideceğini size söyledi mi? Bir kız arkadaşıyla St. Leonard'a gideceğinden bahsetti. Ona inandınız mı? Ona inandınız mı? Ne demek istiyorsunuz? Beth'i bir manyak öldürdü. Katili ancak siz doğruyu söylediğiniz takdirde yakalayabiliriz. Sakin ol Donald. Açıkça konuşmalısın. Siz kimsiniz? Polisten olmadığınız belli. Dedektifim. Donald, ona her şeyi anlatmalısın. Peki. Önce Beth'e inandım. Fakat sonra şüphelendim. Çayhaneyi gözetlemeye başladım. Beth beni görebilirdi ve kızardı. Oradan uzaklaştım. Ne yaptınız? Kalkıp oraya gittim. 8'de oradaydım. Otobüsleri beklemeye başladım. Fakat onu göremedim. Sonra çıldırdım sanırım. Beth'in bir erkek de olduğuna inanmaya başlamıştım. Bir müddet daha bekledikten sonra buraya döndüm. Saat kaçta? Bilmiyorum. Sizleri tekrar göreceğim. Müsaadenizle. Şimdi nasıl hareket edeceğimizi kararlaştırmalıyız Monsieur Poirot. Bexhill olayıyla ilgili ipuçların var mı Glenn?
Easthorne'da bir garson Beth'in resmini tanıdı. Kızın ayın 24'ünde orta yaşlı, gözlüklü bir bayla yemek yediğini söyledi. Sence o evli adam bu mu? Evet. Ama gene de katilin o olduğuna emin değil. Bence önemli bir şey var. Cinayetlerin sebebi. Bunu öğrenmemiz lazım. Alfabe kompleksi var adamda. Cinayetlerin sebebi bu işte. Malum ama neden? Bir katil özellikle bir deli çok güçlü sebepler yüzünden cinayet işler. Peki mektuplar? İşte eğer bu manyak eğlenmek için adam öldürseydi o zaman bunu açık açık yazmazdı. Bu adamın kafasında o iki kurbanın ne gibi ortak yönleri olabilir? Bence kurbanları gelişigüzel seçiyor. Yüksek ruhlu bir katil. Ne dediniz? Katilin yüksek ruhlu olduğunu söyledim. Frans Aşer'i karısını öldürdü diye yakalayabilirdik. Donald Frazier'i de nişanlısını boğdu diye. Eğer o ABC mektupları olmasaydı. Ne var o ABC mektuplarında? Bilmiyorum Hastings ama öğreneceğiz. Charleston. Bakalım neredeymiş bu Charleston Hastings? Mektup ne zaman yazılmış? 27'sinde. Yanlış işitmedim ya Hastings. Cinayetin 30'unda mı işleneceğini yazmış? Evet, şu tarife... Hastings, farkında değil misin? Ayın 30'u bugün. Fakat nasıl? Mektupta adım yazılı olduğu halde adresin yanlış yazılmış olması bence biraz garip. Katil bunu mahsus yapmış olmasın? Belki de yanılmıyorsun Hastings. Olabilir. Bekliyordum Glenn. Sir Carmichael Clark'ın ölüsünü bulmuşlar. Kafasına ağır bir cisimle vurulmuş. Ne zaman olmuş bu? Dün akşam. Yanında bir de ABC bulmuşlar. Bunun da Charleston sayfası açıkmış. ABC mi? Evet Glenn. Evet anlıyorum. Alfabenin 3. harfi. Charleston'da Carmichael Clark. Bizi ailesiyle tanıştırmalısın. Onlarla konuşacak çok önemli konularımız var Glenn. Tabii Monsieur Poirot. Sizi hemen bekliyorum Charleston'a. Geliyoruz. İstasyonda karşıla bizi. Günaydın beyler. Sizleri tanıştırayım. Bay Ron Clark. Öldürülen Sir Clark'ın kardeşi. Bay Hercule Poirot. Bay Hastings. Memnun oldum efendim. Ben de Bay Clark. Şimdi durumu gözden geçirelim. Müfettiş Glenn dün gece bana meseleyi kısaca anlattı. Bu bana pek acayip bir hikayeymiş gibi geldi. Yani adi bir manyak kurbanı mı oldu? Evet. Durum böyle Bay Clark. Fakat neden? Dünyanın en büyük delisi böyle cinayetlerden ne bekler? Eline mi geçer onun? İşte can alacak noktaya parmağınızı bastınız Bay Clark. Eline ne geçer onun? Bütün cinayetlerin sorunu bu zaten. Abiniz dün her zamanki gibiydi değil mi? Evet. Yani üzgün ve endişeli değildi. Affedersiniz ama ben böyle bir şey söylemedim. Abim normal haldeyken bile daima endişelenir ve üzülürdü. Neden? Belki yengem Lady Clark'ın sağlığının çok bozuk olduğunu biliyorsunuz. Karısının hastalığı abimi çok üzüyordu. Bir zaman önce doğudan döndüm. Abimdeki bu değişikliği görünce bayağı sarsıldım. Bay Clark, abinizi kurşun yarasıyla bir uçurumun dibinde bulsalardı veya yanında bir tabancayla, o zaman ilk ne düşünürdünüz? Onun intihar ettiğine inanırdım. Tamam. Ne var? Hiç. Sadece bir şeyin tekrarlandığını fark ettim. Ama bu önemli değil. Neyse. Bu bir intihar olayı değil. Anladığıma göre abiniz her akşam yürüyüşe çıkarmış Bay Clark. Evet çıkardı.
Her gece mi? Tabii şakır şakır yağmur yağarken değil. Evde herkes onun bu merakını bilirdi değil mi? Tabii. Ya dışarıdakiler? Dışarıdakilerden neyi kastettiğinizi pek anlayamadım. Belki abimin bu huyunu bahçıvan da biliyordu. Belki de bundan haberi yoktur. Herhalde buraya gelen bir yabancıyı çabucak fark ederler. Bilakis. Ağustos'ta bu civar gayet kalabalık olur. Bir yabancı fark edilemez. Acayip bir hal yoksa tabii. Dün bir yabancı gelip Sir Carmichael Clark'ı görmek istedi mi acaba? Hayır. Bayan Thora Gray beyler. Abimin sekreteri. Memnun oldum efendim. Miss Gray, Sir Carmichael'a ABC imzalı bir mektup geldi mi? ABC imzalı mı? Hayır. Sir Carmichael yürüyüşten genellikle kaçta dönerlerdi? Ona çeyrek kala falan. Çoğu zaman yan kapıdan girer, koleksiyonun bulunduğu galeriye giderdi. Onun için polis telefon etmesin. Onun öldürülmüş olduğunu fark etmeyecektiniz. Miss Gray, bir şey mi var? Yok, D'yi düşünüyorum. D'yi mi? Evet, bundan sonraki kurban. Bir şey yapıp katile engel olmamız lazım. Kime engel olmalı lazım Thora? O korkunç katile. Ha evet. Evet. Benim bir planım var ama bunu daha sonra konuşuruz. Memnuniyetle Bay Clark. Katil cinayeti işleyeli 12 saat bile olmadı. Onun nerede olduğunu, ne yaptığını belki planlarınız bize gösterir. Londra ziyaretinize geleceğim Bay Poirot. Ve o zaman işte o manyağı yakalayacağız. Sizi bekleyeceğim Bay Clark. Şimdilik hoşça kalın. Bay Poirot, ben hiç memnun değilim. Öyle mi Bay Clark? Bu polis müfettişinin Glenn'in işini bilen bir adam olduğu muhakkak. Fakat her şeyi yalnız kendi bilirmiş gibi tavır takınıyor. Neyse. Bence uzun süre beklememiz hiç de doğru değil. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Hemen harekete geçmeliyiz. Bundan sonra cinayete hazırlanmalıyız. Demek 4. bir cinayetin işleneceğinden eminsiniz. Siz değil misiniz? Ha, tabii eminim. Bana ne düşündüğünüzü iyice anlatın. Bay Poirot, özel bir ekip kurmamıza taraftarım. Sizin emrinizde çalışacak bu ekip, öldürülenlerin akrabaları ve arkadaşlarına meydana gelecek. Çok güzel bir fikir bu. Bunu beğendiğinizde sevindim efendim. Yalnız şunu unutmayın Bay Clark. Diğer kurbanların akrabaları ve arkadaşları sizin dünyanızdan kimseler değiller. Çalışıyorlar onlar. Belki hepsine de kısa bir zaman için izin verirler ama... İyi ya, bu planı mali bakımdan destekleyebilecek tek insan benim. Ben de öyle fazla varlıklı değilim. Fakat abim öldüğü zaman bana büyük bir servet bıraktı. Onun için onların bütün masraflarını ben karşılayacağım. Tabii. Peki bu ekipte kimler bulunacak? Ekipte ben olacağım. Sonra bayan Megan Bernard, kardeşiyle nişanlı olan Donald Fraser, öldürülen kadının yeğeni Mary. Bu cinayetlerle ilgilenen başka kimseler yok mu? Evet, bayan Gray var. Thora Gray. Miss Gray, evet. Evet, bayan Gray 2 yıldan beri abimin yanında çalışıyor. Charleston ve civarında oturanları çok iyi tanıyor. Evet Bay Clark, fikrinizi beğendim. Birkaç gün sonra özel ekibinizle burada toplanalım. Bir şey hissettim. Ne gibi Bay Poirot? Katile çok yaklaştım. Bir dakika. Burada neden toplandığımızı biliyorsunuz. Polis katili yakalamak için elinden geleni yapıyor. Fakat bence bu konuyla şahsi bir ilgisi olan ve kurbanları tanıyan kimseler bazen dedektiflerin yapamayacağı şeyleri de başarabilirler. Cinayetlerin hakkında bir takım şeyler biliyorsunuz. Ama bunları bildiğinizin farkında değilsiniz. Söyledikleriniz kuru laf. Bunların hiçbir anlamı yok. Hayır. Sizce önemi olmayan bir söz veya bir olay cinayetin gerçek ipucu olabilir. Hepiniz cinayetten önceki saatlerden bahsetseniz biraz. Siz başlar mısınız Bay Clark? Tabii. Abimin öldürüldüğü günün sabahı yelkenliyle dolaştım. Evet. Sonra öğle yemeği yedim. Bahçede hamakta uyudum ve sonra mektup yazdım. Akşam yemeği yedim. Yatarken çok sevdiğim bir kitabı tekrar okudum. Ondan sonra telefon çaldı. Buraya kadar olanı yeter.
O sabah biriyle karşılaştınız mı? Bir sürü kimselerle karşılaştım. Onlar hakkında bir şeyler hatırlayabiliyor musunuz? Durun bakayım. Çok şişman bir kadın hatırlar gibiyim. Sonra kumsalda iki genç vardı. Sarı saçlı bir kız denizde bağırıyordu. Tuhaf. İnsan yavaş yavaş hatırlamaya başlıyor. Haklısınız, çok iyi. Bayan Gray, siz hatırlıyor musunuz o günü? Sabahleyin Sir Carmichael bana mektuplarını dikte ettirdi. Sonra Kahya ile görüştüm. Öğleden sonra iş işledim. Benim için alelade bir gündü. Gece erken yattım. Teşekkür ederim. Bayan Berna, kız kardeşinizi son gördüğünüz zamanı hatırlayabilir misiniz? Ben kardeşimi ölümünden 15 gün önce gördüm. Beraber Elsting'e yüzmeye gittik. O sırada ne konuştunuz? Bana parası olmadığını söyledi. Donut'tan bahsetti. Kardeşiniz buluşacağı bir erkekten hiç söz açtı mı? Özür dilerim Bay Donald. Beck bana böyle bir şeyden bahsetmekten çekinirdi. Anlıyorum Bayan Megan. Bay Donald, o akşam çayhanenin yakınında beklerken hiç kimsenin farkına vardınız mı? Rıhtımda bir sürü insan dolaşıyordu. Ama onlardan hiçbirini hatırlayamıyorum. Özür dilerim fakat hatırlamaya çalışın. Hiçbir şeyi hatırlayamıyorum. Pekala. Siz Mary, herhalde teyzeniz size mektup yazardı. Evet efendim. Son mektubu ne zaman geldi? Cinayetten 2 gün önce efendim. Teyzeniz ne yazıyordu? İhtiyar iblisin, yani kocasının gene geldiğini, onu tehditle kovduğunu, beni çarşambaya beklediğini. Çarşamba günleri izinliyimdir efendim. Teyzem o günü birlikte sinemaya gideceğimizi yazıyordu. O akşam üstelik doğum günümdü. Affedersiniz efendim, fakat o günü hatırlayınca çok üzüldüm. Evet. Neler hissettiğinizi anlıyorum. İnsana bilhassa küçük şeyler dokunuyor. Ufak bir eğlence veya bir hediye. Bu doğru, çok doğru. Aynı şey Bet öldükten sonra da oldu. Annem Bet'e hediye almıştı. Naylon çoraplar. Hem de o olayın olduğu gün. Onu elinde paketle ağlarken gördüm. Bu çorapları Bet'e almıştım deyip duruyor. Biliyorum. İşte insanı bunları hatırlamak sarsıyor. İlerisi için bir plan yapmayacak mıyız? Tabii yapacağız. Bana kalırsa 4. mektup geldiği zaman hep birlikte hareket etmeliyiz. O zamana kadar belki hepimiz ayrı ayrı şansımızı deneriz. Ne dersiniz Bay Poirot? Bazı tavsiyelerde bulunabilir miyim? Tabii. Ben onları yazayım. Buyurun, siz dinliyorum. Bayan Bernard ve Bay Donald, Bexter'de araştırma yapsınlar. Mary Andover'de, siz Bayan Dora Charleston'da. Fakat ben Charleston'dan bütün ayrıldım. Ya, anlayamadım. Bayan Gray nezaket göstererek bana yardım etmek için kalmıştı. Lady Clark nasıl? Aklıma gelmişken Bay Poirot, acaba Charleston'a kadar giderek kendisini ziyaret edebilir misiniz? Ben oradan ayrılmadan sizi görmek istediğini söyledi. Tabii giderim Bay Clark. Öbür gün olur mu? Olur ya. Size gelince Mary, belki siz Andover'de bir şeyler yapabilirsiniz. Bir kere de çocukları deneyin. Çocuklarım mı? Evet, orada bir sürü çocuğun oynadığını fark ettim. Teyzenizin dükkanına kimlerin girip çıktığını herhalde fark etmişlerdir. Ya Bayan Gray ile ben ne yapacağız? Bay Poirot, 3. mektubun üzerinde nerenin damgası var? Putney'in Matmazel. Yani Londra'da bir yerin. Evet, Bundan da ABC'nin Londralı olduğu anlaşılıyor değil mi? görünüşte öyle. Onu tuzağa düşürsek. Mesela bir gazete ilan versem. ABC acele, Herkül Poirot izinde. Susmam için 100 sterlin. İmza XYZ. Tabii böyle kaba bir ilan değil. Ama bu şekilde katil tuzağa düşebiliriz. Evet, bu mümkün. Fakat ABC'nin kurnazlık ederek bu ilana cevap vermeyeceğini sanıyorum. Baklar, bana kızmayın ama kalben bir çocuk olduğunuz anlaşılıyor. Toplantımız burada bitiyor. Hepiniz yeni deliller elde edince gene toplanacağız. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi bir toplantı oldu Hastings. Megan Bernard çok zeki. Ben konuşurken hemen laf diye atıldı. Zira söylediklerimin bir önemi olmadığını anladı. Halbuki diğerleri bal gibi kandılar. Fakat sözlerin akla yakındı. Tabii yakındı ama Megan durumu anladı. Yani o sözlerinde ciddi değil miydi? Söylediklerimin hepsi de bir cümleye sığdırılabilirdi. Onun yerine aynı fikri arka arkaya tekrarladım. Fakat neden? İşleri biraz kızıştırmak lazım. Kim acaba? Bilmem. Geri döndüğüm için özür dilerim.
söylemem gereken bir şey var Bay Poirot. Buyurun Matmazel, sizi dinliyorum. Mesele şu Bay Poirot. Demin Bay Clark Charlton'dan kendi isteğimle ayrıldığımı söyleyerek büyük nezaket gösterdi. Fakat meselenin iç yüzü böyle değil. Nedir Matmazel? Ben orada kalıp çalışmaya hazırdım. Benim oradan gitmemi Lady Clark istedi. Ona karşı müsamahalı olabilirim çünkü çok hasta. Nedense benden nefret ediyor. Bunu gelip bize anlatmanız fevkalade bir şey. Gerçeği söylemek her zaman doğrudur. İşten atıldığım zaman çok sarsıldım. İnsan yaşadıkça çok şey görüyor. Gideyim ben, izninizle. Dürüst bir kadın o. Ayrıca cesur da ve bazı şeyleri iyi hesaplamasını da biliyor. Ne demek istiyorsun? Yani Toraka'yı ileriyi görebiliyor. Biliyor musun Hastings? Nedense bana bugün yaptığımız konuşma sırasında çok önemli bir şey söylenmiş gibi geliyor. Çok acayip. Konuşma sırasında kendi kendime bu bana daha önce gördüğüm, duyduğum veya fark ettiğim bir şeyi hatırlatıyor dedim durdum. Charleston'la ilgili bir şey mi? Hayır. Daha önce olan bir şey. Neyse. Lady Clark'la konuşmalıyız. Charleston'a gidiyoruz Hastings. Geldiğinizde çok sevindim Monsieur Poirot. Arkadaşım Bay Hastings, Lady Clark. Nasılsınız? Geldiğiniz için ikinize de teşekkür ederim. Carmichael hakkında konuşacaktık değil mi? Evet. Öyle olacağını hiç tahmin etmiyorduk. Geldiğiniz için hakikaten teşekkür ederim. Kocamın kardeşine söyledim. Onun bir çocukluk yapmayacağını umarım. Çocukluk mu Lady? Ron bir çocuk gibidir. Her şeye kanar. O içinden geldiği gibi hareket eden bir insan. Evet. Evet, çok da naziktir o. Sizinle Michael'ın ölümü hakkında konuşmak istiyordum sanırım. O katil zavallı bir deli olmalı. Onu hala yakalayamadınız mı? Hayır, yakalayamadık. Herhalde katil o gün buralarda dolaştı. Bu mevsimde etrafta çok yabancı oluyor Lady Clark. Sahi, bunu unutmuştum. Fakat o gün sizin eve hiç yabancı gelmemiş Lady Clark. Kim söylemiş bunu? Bayan Gray. O kadın yalancının biri. Hiç hoşlanmadım. Onu buradan yolladım. Neden Bayan Gray'in yalancı olduğunu söylediniz? Size eve hiç yabancı gelmediğini söylemiş. Evet. İyi ya, ben onu bu pencereden kendi gözlerimle gördüm. Kapının önünde bir yabancıyla konuşuyordu. Yabancı nasıl bir adamdı? Bir özelliği yoktu. Alelade bir adamdı. Kibar bir insan mıydı yoksa bir satıcı falan mı? Satıcı mıydı değil miydi? Hatırlayamıyorum. Lütfen gidin artık. Biraz yorgunum. Teşekkür ederim Lady Clark. Sizi yorduk. İzninizle. Acayip bir hikaye. Yani Bayan Gray ile o yabancı hakkındaki. Sana söyledim miydi Hastings? İnsan daima bir şeyler öğrenir. Peki Tora Gray neden kimseyi görmediğini söyledi? Bu soruyu 7 şekilde cevaplandırabilirim. Ama kendimizi boş yere yormayalım. Bunu Bayan Gray'e soralım daha iyi. Bayan Gray'e mi gidiyoruz? Hayır Hastings, eve gidiyoruz. Baxter'den mi geliyorsunuz Bay Fraser? Evet. Size neden geldiğimi bilmiyorum. Ben biliyorum. Çünkü birine açmanız lazım gelen bir mesele var. Rüyalar hakkında ne biliyorsunuz? Çok şey bilirim. Ne o, rüya mı gördünüz? 3 gecedir aynı rüyayı görüyorum. Anlatın. Kumsaldayım. Betty arıyorum. Kaybolmuş o. Onu bulmam lazım. Çünkü ona kemerini vermek istiyorum. Kemer elimde. Sonra... Devam edin. Sonra kemeri boynuna geçirerek çekiyor. Çekiyorum. Ve boğuluyor. Ölüyor. Ben öldürmüşüm. Sonra başı arkaya düşüyor ve o zaman yüzünü görüyorum. Beth değil. Megan o. Megan. Kendinize gelin Bay Fraser. Beth'i ben öldürmedim değil mi? Bilmiyorum.
4. mektup geldi. Bekliyordum. Aç bakalım ne yazıyor. Zavallı Monsieur Poirot. Size çok acıyorum. Artık başarıya erişmelisiniz. Bundan sonraki ufacık olay Donchester'de olacak 11 Eylül'de. Şimdilik hoşça kalın. İmza A, B, C. Ya. Ne düşünüyorsun Poirot? Özel ekiple görüşmeliyiz. Bize anlatacakları olduğuna eminim. Onu bu sefer yakalamalıyız. Size katili bulmak için özel bir ekip kurduğumuzu söylemedik değil mi? Bu olayla özel bir ilişkiniz olduğunu sanmıyorum Mr. Ron Clark. Bana kalırsa ABC sizi yendi. Donchester'da her türlü emniyet tedbiri alındı. Onu yakalayacağımızdan eminim. Gelecek hafta çarşamba günü Sen Leger at yarışlarının Donchester'da yapılacağını biliyor musunuz? Oranın ne kadar kalabalık olacağını. Ya evet doğru. İşler gene karıştı. ABC deli ama aptal değil. İsmi D ile başlayan birçok insanın yarı sahasını dolduracağı muhakkak. Bakın zekice bir bulur. Hepimiz kendi kendimize şu soruyu sormalıyız. Katil hakkında ne biliyorum? Ne yazık ki hiçbir şey bilmiyoruz. Hayır Matmazel. Hepimiz onun hakkında birçok şeyler biliyoruz. Ama bunun farkında değiliz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bütün bildiklerimizi tekrar tekrar inceledik. Hepsini değil. Mesela siz Bayan Gray, Sir Carmichael'ın öldürüldüğü gün bir yabancı görmediğinizi, öyle biriyle konuşmadığınızı söylediniz. Gerçekten öyle. Fakat Lady Clark sizin bir yabancıyla konuştuğunuzu görmüş. Lady Clark beni bir yabancıyla konuşurken mi görmüş? Evet. Yanılmış olacak çünkü. Ah, ne budalayım. O olayı tamamıyla unutmuştum. Ama önemli bir şey değil. Kapı kapı çorap satan adamlardan biriydi. Sakin bir görünüşü vardı ama fazla ısrarcıydı. Çoraplar. Evet, 3 ay önce ve geçen gün. Şimdi. Andover'deki dükkanı hatırlıyor musun Hastings? Yukarı odaya çıkmıştık. Orada sandalyenin üstünde bir çift yeni çorap vardı. Sonra siz Mademoiselle Megan, o gün annenizin ağladığından bahsetmiştiniz. Kardeşinize hediye çorap almıştı. Oysa Beth o gün öldürüldü. Gördünüz mü? Her seferinde aynı şey. Çoraplar. Mademoiselle, anneniz o çorapları kapıdan almıştı değil mi? Evet. Bu bir tesadüf olamaz. 3 cinayet ve her seferinde çorap satan bir adam. Bayan Gray, bana lütfen o adamı tarif edin. Tarif edemeyeceğim. Galiba gözlüğü vardı. Bir de eski pardüsü. Başka? Hafifçe kamburu çıkmıştı. Silik bir adamcağızdı. Pek dikkati çekecek bir tip değildi. Haklısınız. Cinayetlerin bütün sırrı o tek cümlede gizli. Evet, bundan hiç şüphem yok. Silik bir adam. Günaydın Baykan. Neniz var? Hayır, bir şeyim yok Bayan Lili. Biraz kırıklığım var. Gene başınız mı ağrıyor? Hayır, evet. Herhalde bugün sokağa çıkmayacaksınız. Hayır, gitmem lazım. İş meselesi bu, çok önemli. Madem lazım gidersiniz tabii. Bu seferki yol uzun mu? Hayır, ben bugün Cheltenham'a gideceğim. Son zamanlarda gazeteler o cinayetlerden başka bir şeyden bahsetmiyorlar. Doğrusu bunları okurken korkuyorum. Cinayetler, evet. Bundan sonraki cinayeti Donchester'da işleyecekmiş. Hem de yarın. Eğer orada olsaydım ve adım D ile başlasaydı ilk treni atlayıp oradan kaçardım. Donchester. Ne dediniz? Hiç. Haliniz gerçekten çok fena. Bir ilaç alsanız. Doğrusu bugün yollara düşmeniz yersiz. Buna mecburum. Ben randevularıma çok sadığımdır. Bir şeyi üzerime aldım mı bunu son noktasına kadar götürürüm. İş hayatında insan ancak bu şekilde ilerler. Ama ya hastaysa? Ben hasta değilim.
bazı kişisel meselelerde. Sizin ön sezileriniz kuvvetli midir sizin? Doğrusu pek bilmiyorum. Bazı günler her şeyin ters gittiği oluyor. Öyle. Burada kaldığım sürece bana iyi davrandınız. Hoşça kalın. Sanki bir daha buraya dönmeyecekmiş gibi konuşmayın. Dönmez olur muyum? Cuma'ya görüşürüz. Kendi halinde silik bir adamcağız. Bence yarı deli o. Geldiğinize memnun oldum Monsieur Poirot. Olan oldu gene. Bir ABC cinayeti daha mı? Hı? Evet. Üstelik büyük bir cüretle işlenmiş. Bu sefer katil sinemada eğilip önündeki sırada oturan birini bıçaklayarak öldürmüş. Öldürülenin adı neyle başlıyor? ABC ilk defa hata yaptı. Öldürülenin adı D ile değil E ile başlıyor. Eastfield adlı bir berber. Acayip. Katilin eşkalini öğrenebilseydik... Sinemadaki seyircilerden bazılarını sorguya çektik. Ama işimize yarayacak bir ipucu vermediler. Yalnız ön sırada oturan seyircilerden birinin kalktığını ve eğildiğini görmüşler. Dev yapılı biriymiş. Bir hanım sizi görmek istiyor efendim. Size faydalı olması ihtimali olan bir şey söyleyecekmiş. İçeri al. Zamanınızı almak istemedim. Karakuğu Oteli'nde çalışıyorum. Adım June. June Strong. Pekala. Anlatın bakalım. Otel yarış için gelenlerle dolu. Ben müşterilerin odasına sıcak su götürürüm. Bu akşamüstüydü. Odanın kapısını vurdum, hiç ses çıkmadı. Onun için kapıyı açtım. Adam içerideydi. Lavaboda ellerini yıkıyordu. Ona sıcak suyunuzu getirdim efendim dedim. Ben soğuk suyla yıkandım diye cevap verdi. Ve o zaman lavaboya baktım. Su kırmızıydı. Yani? Kandı efendim. Adam pardösünü çıkarmıştı. Kolu da ıslaktı. Bu olay ne zaman oldu? 3 saat kadar önce. Sonra yeni bir cinayet işlendiğini duyduğum zaman tekrar adamın odasına çıktım. Oda boştu. Avluda çalışanlar bir adamın dışarı çıktığını söylediler. Adamı tarif edin. Orta boyluydu. Kamburu çıkmış gibiydi. Gözlüğü vardı. Elbiseleri de oldukça eskiydi. Silik bir adamdı. Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Nihayet başardık galiba Monsieur Poirot. Katil kendi ayağıyla girdi kapana. Karakola kendisi mi gelmiş? Evet. Geldiği zaman çok fena bir haldeymiş. Durmadan başım diyormuş. Şimdi aleyhine dava açılacak. Avukatının dava sırasında Kast'ın akıl hastası olduğunu iddia edeceğini sanıyorum. Hı. Bir şey daha var. Bexil cinayeti sırasında Kast'ın başka yerde olduğunu ispat edebilecek bir tanık var. Kim bu? Tom adlı bir maden mühendisi. 24 Temmuz gecesi Kast'la Eastbourne'da domino oynamışlar. Bu halde Kast'ın Bexil cinayetini işlemesi imkansız görünüyor. Söyle Hastings. Artık bu olayın sona erdiğini mi düşünüyorsun? Tabii. Katil yakalandı. Deliller sağlam. Bu vaka o adamın etrafında dönüyor. Onun nasıl bir insan olduğunu anlamadıkça esrarı çözmüş sayılmayız. Kast hakkında epey bilgimiz var. Bilakis hiç bilgimiz yok. Savaşta bulunmuş, kafasından hafif bir yara almış. 2 yıldan beri Miss Lily'nin pansiyonunda oturuyormuş. Başkalarının farkına varmadıkları silik bir adam. Ya cinayetler? Cinayetleri planlayan ve bunları yerine getiren Kast. Ama anlayamadığım tek şey tezatlarla dolu oluş. Hem aptal hem kurnaz. Hem hain hem müşfik. Daha ilk günden beri katili tanımaya çalışıyordum. Halbuki şimdi Kast'ı hiç tanımadığımı anladım. Ne yapacaksın? Kast'la konuşacağım. Kast'ın sana ne söyleyeceğini düşünüyorsun? Kast bana yalan söyleyecek.
Ve ben böylece işin doğrusunu anlayacağım. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Hayır. Yoksa sizi avukatım mı yolladı? Ben Herkül Poirot'um. Öyle mi? Evet. O mektupları yazdığınız adam benim. Ben size hiçbir zaman yazmadım. O mektupları yollayan ben değilim. Biliyorum. Siz yazmadıysanız kim yazdı? Bir düşman. Herkes benim aleyhimde. Dev bir entrika bu. Herkesin benim deli olduğumu düşünmesi beni felce uğratıyordu. Savaştan sonra bir büroda katip olarak çalışmaya başladım. Çok kötü durumdaydım. Param kalmamıştı. İşte o çorap firmasının teklifini o zaman aldım. Çalıştığınızı söylediğiniz çorap firması size iş vermemiş. Öyle söylediler. Çünkü onlar da entrikaya dahiller. Elimde yazılı delil var. Bana daima mektupla talimat verdiler. Nereye gideceğim, kimlerin evine uğrayacağıma dair. Ama o mektuplar elle değil. Daktiloda yazılmış. Aynı şey. Koskoca bir çorap imalatçısı bana el yazısıyla mektup yazacak değil ya. Bay Kast, daktilo makinelerinin kolaylıkla tanınabileceğini bilmiyor musunuz? Bahsettiğiniz o mektupların hepsi aynı makinede yazılmış. Ne olacak? O makinede sizin odanızda bulunmuş. O daktilo makinesini bana yeni işe başladığım zaman çorap firması yolladı. Ama o mektupları daha yeni almışsınız. Bu yüzden o mektupları sizin yazdığınız ve kendi adresinize yolladığınız düşünülebilir. Hayır. Mektupların aynı cinsli makinede yazılması normal bir şey. Aynı tip makinede değil. Sizin makinenizde yazılmış onlar. Entrika bu. Peki ya dolapta bulunan ABC tarifeleri? O paketlerin içinde çorap olduğunu sanıyordum. Andoverlerle ilgili listede neden Bayan Asher'in adının yanına işaret koydunuz? Çünkü satışa onunla başlamaya karar vermiştim. İşe bir yerden başlamak gerekir. Evet, doğru. Her işe ha? Her işe bir yerden başlamak lazım. Öyle demek istemedim. Ben cinayet işlemedim. Büyük bir hata bu. O Vexil'de işlenen ikinci cinayeti alın. Ben o sıralarda Eastbourne'da domino oynuyormuşum. Bunu biliyorum. Ama insanlar da günleri şaşırabilirler. Tom gibi kendinden emin kimseler de hatalarını itiraftan hoşlanmazlar. Ya Tom doğruyu söylüyor. Duyduğuma göre çok iyi domino oynuyormuşsunuz. Öyle derler. İnsanın dalıp gittiği bir oyundur değil mi? Evet. Yabancıların domino yüzünden birbirleriyle nasıl kaynaştıklarını görseniz şaşarsınız. Bilhassa bir adamı iyi hatırlıyorum. Bana söylediği sözleri hiçbir zaman unutmadım. Size ne söylemişti? Sözleri beni sarstı. Ölümümün çok şiddetli olacağını söylemişti. Sen galiba idam sehpasında can vereceksin dedi. Başım feci şekilde ağrıyor. Bazen ne yaptığımı bilmiyorum. Fakat o cinayetleri işlediğinizi biliyorsunuz değil mi? Evet, biliyorum. Ama o cinayetleri neden işlediğinizi bilemiyorsunuz. Gerçekten sebebini bilmiyorum. Susalım. Bir dakika. Sizleri burada toplamamın sebebi olayları bir daha gözden geçirmek için. Fakat katil yakalandı. Artık olayların geçmişi diye bir şey yok. Evet, katil yakalandı ve hakkında dava açılacak. Ama bilemediğimiz bir şey var. Cinayetlerin sebebi. Alfabe konteksi. Üzerinde durulacak bir nokta var. Bexel cinayeti işlendiği sırada Kast o civarda bulunmuyordu. Bunu tanıkla ispat etti. Bu beni de düşündürdü. Evet. Kast'ın Bexel cinayetiyle ilgisi yok. İmkansız çünkü... Acele etmeyin Mademoiselle. Ben gerçeğin peşindeyim. Susalım. Hiç kimsenin ilgilenmeyeceği Kast'la Beck'i öldüren katilin kişilikleri arasındaki farkı düşünmemiz gerekli. Beck hoppa bir kızdı. Yakışıklı erkeklerin kendisiyle ilgilenmesine bayılırdı. O halde ABC'nin kızı kendisiyle birlikte gezmeye razı edebilmesi için bir hayli hoş ve çekici erkek olması lazımdı. Kıyıdaki sahneyi şu şekilde canlandıralım. Erkek kızın kemerini beğendiğini söylüyor. Beck bunu çıkarıyor. Adam şakacı bir tavırla bunu kızın boynuna sarıyor. Kız bu arada gülüyor.
ve adam kemeri çekiveriyor. Monsieur Poirot, rica ederim. Bu kısım bitti. Betty kast öldürmemişti. Gerçekten. Hatta belki kastın diğer cinayetlerle de ilgisi yoktu. Bu sözlerinize bir mana çıkmıyor. Öyle mi? Sonra mektuplarda bir acayiplik var. Yani bir bakıma sahteydi bunlar. Çünkü mektupları yazan bir manyakmış gibi davranıyordu ama aslında normal. Normal miydi? İmkansız. Bilakis düşünün. Böyle mektupların yazılmasının sebebi ne olabilir? Bu mektuplar dikkati bir grup cinayetin üzerine çekmek için yazılmıştı. Karşımda gayet zeki, soğukkanlı bir katil vardı. Fakat bu kast olamazdı. Katil kadınlar tarafından beğenilen bir tipti. Ve bu adamın işlenen cinayetlerden biriyle önemli bir ilgisi vardı. Sir Carmichael Clark gayet zengin bir adamdı. Karısı ölmek üzereydi. Serveti kime kalacaktı? İşte o zaman katilin kim olduğunu anladım. Mektupları yazan, cinayetleri işleyen ABC, Ron Clark'tı. Sizdiniz. Çok hoş. Ya kanlı elleriyle yakalanan kast ne olacak? O belki cinayetleri inkar ediyor ama... Yo, yanılıyorsunuz, inkar etmiyor. Bilakis itiraf ediyor. Ne? Daha onunla konuşmaya başlar başlamaz kastın kendisini suçlu sandığını anladım. Ve bu Hercule Poirot'a yetmedi değil mi? Yetmedi ya. Onda ne soğukkanlılık ne de cüret vardı. Hatta o zeka da yoktu. Abiniz Tora Gray ile fazla ilgileniyordu. Tora'nın da Lady Clark olma fırsatını kaçırmayacağını biliyordunuz. O zaman abinizin serveti size kalamaz, değil mi? Abinizi nasıl ortadan kaldıracağınızı düşünürken kastla karşılaştınız. Onun silik bir insan oluşu dikkatinizi çekti. O anda alfabe planını kurdunuz. Çünkü kastın gerçek adı Alexander Bonaparte Kast'tı. Yani ABC. Yani alfabe kompleksine uygun bir adam. Abinizin adının C ile başlaması ve Charleston'da oturması işte planınızın özü bunlardı. Kastın adını kullanarak bir çorap fabrikasından adresine çorap yollamalarını istediniz. Paketlerin içinde ABC tren tarifelerinde kasta yolladınız. Daha sonra göndereceğiniz mektupları o daktilo makinesinde yazdınız ve kasta yolladınız. Susalım, susalım. Sonra cinayetlere başladınız. Andover'deki cinayeti işlemek ve Bet'in ölümü sizi esas hedefiniz olan 3. cinayete getirdi. 3. cinayetteki mektubu mahsus geciktirdiniz. İşte mektupları bana yollamanızın sebebi buydu. Oysa Scotland Yard'a yollayabilirdiniz ama adresi ne kadar yanlış yazarsanız yazın gene mektup yerine zamanında giderdi. Donchester cinayeti malum. Kastın arkasından sinemaya gittiniz. Uyuklayan bir adamı bıçakladınız. ABC tren tarifesini bırakıp kastla karanlıkta çarpışmayı başardınız. Bıçağı koluna silip cebine attınız. Artık adı D ile başlayan birini aradığınız yoktu. Şimdi meseleye kast gözüyle bakalım. Kastın karakterinde birinin otele kolunda kan ve cebinde bir bıçakla döndüğünü düşünün. Hı? Cebinde bir bıçak vardı. Katil kendisiydi. Bir manyak olduğundan emindi o. Polisin kendisini takip etmeye başlamasından sonra ne yapacağını şaşırdı ve sonunda farkına varmadan polis karakoluna gitti. Ama masum olduğunda ısrar ediyor ve tanık Tom'u unutmamaya çalışıyordu. Teoriniz çok saçma. Hayır Bay Clark. Kimse sizden şüphe etmediği sürece emniyetteydiniz. Fakat şüpheler toplanır toplanmaz delil bulmak kolay oldu. Delil mi? Evet. Andover ve Charleston cinayetlerinde kullandığınız bastonu villada bir dolapta buldum. Tahta kısım çıkarılmış, yerine kurşun dökülmüştü. Sonra Donchester'dan sinemaya gidenlerden ikisi resminizi görür görmez hemen tanıdılar. Betty gördüğünüz lokantanın garsonu da sizi tanıdı. Size en kötüsünü söyleyeyim. Daktiloda parmak izlerini bırakmışsınız Ron Clark. Siz kazandınız. Allah kahretsin. Hayır Bay Clark. Uşağım usta bir yan kesicidir. Tabancanızı cebinizden alarak boşalttı, tekrar yerine koydu. Sen... Sakin olun. Sakin olun. Söyleyeceğiniz her sözün aleyhinize delil olarak kullanılacağını hatırlatırım Ron Clark. Yeteri kadar konuştuk. Götürün onu. İnanamıyorum. İnanamıyorum.
İnanamıyorum. Bütün bu olanlar doğru mu? Evet Mademoiselle. Kabus sona erdi. Megan başından beri sizin katil olmanızdan korkuyordu Bay Donald. Daha doğrusu ikinci cinayeti işlemiş olmanızdan. Ben de bir ara öyle sanıyordum. O rüyalar yüzünden mi? Rüyanızın makul bir izahı var. Hafızanızda Beth'in yerine ablası alıyor, yani Megan. Unutmaktan korkmayın. Beth Bernard hatırlanmaya değecek bir kız değilmiş. Ama Megan'a gelince... Haklısınız. Haklıyım ya.